Venezuela ile Kolombiya Amerika'ya saldırır mı? Saldırırsa neden saldırır? Şimdi Venezuela'nın saldırmasını tabii ki tehdit algılar. Çünkü der ki yapana değil yaptırana bak. Yani Venezuela bana saldırıyor ama bu cesareti nereden alıyor? Diyecek ki bu sefer Çin ve Rusya. Demek ki Venezuela'yı bana karşı bir aparat olarak kullanıyor. Bir vekil güç olarak kullanıyor. Bir konu üzerinde tamamen yoğunlaşıp Donald Trump ne yapmak istediğini düşünmemizi istemiyor Trump. Karayipler'de, yani Venezuela'nın hemen yanı başında 4 adet üssü var Gülsüm Hanım, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve burası aynı zamanda bir radar görevi görüyor. Yani kimin ne yaptığını da Amerika Birleşik Devletleri gözlemliyor ve orada bir askeri gücü var. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum Gülsüm Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela'yı konuşacağız. İkisi arasında neler oluyor hocam? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin hepimizin bildiği üzere tarihi bir Güney Amerika siyaseti var. Bunu sadece yakın dönemde sınırlamamamız gerekiyor. Tarihler 1823'ü gösterdiğinde, biraz geçmişe gittiğimiz yerler, yaklaşık bir 200 yıl kadar geriye gittiğimizde dönemin Amerikan Başkanı James Monroe'nun ilan ettiği bir doktrin vardı. Bu Monroe doktriniydi ve bu doktrine göre Amerika Birleşik Devletleri arka bahçesine, ön bahçesine kimseye karıştırmayacak. O da aynı şekilde Avrupa'nın iç işlerine karışmaktan kendini geri tutacak. Anlaşma buydu. Ve bu 100 yıl içerisinde Büyük Dünya Savaşı'na giderken Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlenmesine ve kendi Amerika kıtasının, yani hem Kuzey Amerika hem Güney Amerika kıtasında da bir konsolidasyon sağladığı ifade edilir. Şimdi dolayısıyla bugün de Donald Trump'ın özellikle Latin Amerika siyasetinde 1823 Monroe doktriniyle hareket ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi burada iki ülke aslında karşımıza çıkıyor. Genel olarak biliyorsunuz Latin Amerika ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri çok iyi anlaşamaz. Çünkü Latin Amerika ülkelerinin geneli daha çok sosyalist, daha çok Amerikan emperyalizme karşı duran ve Soğuk Savaş döneminden gelen Rusya ile ilişkiler, hatta son dönemde Çin'in de biliyorsunuz bir Latin Amerika açılımı var. Hem siyasi hem ekonomik hem de askeri olarak bunun çok ciddi bir etkisini görüyor ve bu Amerika Birleşik Devletleri'ni endişelendiriyor. Şimdi haritaya baktığımız zaman örneğin Kolombiya ve Venezuela, değil mi? Şu an konuştuğumuz iki ülke önemli. Ki Venezuela biliyorsunuz sadece Maduro dönemiyle değil, Hugo Chavez döneminden beri özellikle başkaldırının, isyanın, özgürlük hareketinin ve Amerikan emperyalizmi baskısına karşı da ciddi bir halk kitlesinin olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Aynı zamanda Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip bir hinterlanddan bahsediyoruz. Şimdi de bu işin tabii coğrafi yönü var. Bu önemli. Evet, bir ülkenin kaynakları, siyaseti çok önemli ama coğrafi pozisyonu bence her şeyden önemli. Coğrafya kaderdir diyoruz ya. Gerçekten bu coğrafya için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Mesela haritaya baktığımız zaman Kolombiya ve Venezuela. Biri Pasifik Okyanusu'na, diğeri Karayip Denizi'ne açılan iki ülke. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Karayip siyaseti bakımından Venezuela hem de Pasifik siyaseti bakımından Kolombiya çok önemli iki stratejik ülke. Ve bu iki ülke Panama kanalının hemen altında yer alıyor. Yani Donald Trump'ın Panama üzerinde hak iddia ederken Panama kanalını da alacağım. Biliyorsunuz Grönland, Kanada o zaman söylüyordu onları arka arkaya. Bir de Panama'yı kattı. İşte niye Panama'yı kattı? Çünkü Panama kanalından geçen gemilerin neredeyse %60'ı ve biraz daha fazlası belki de Çin bandıralı gemiler. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Çin hakimiyetine karşı bir Panama siyaseti ortaya koyması gerekiyordu, hem de kıtanın enerji, ticaret ve uyuşturucu rotalarının kavşağında yer alması Amerika Birleşik Devletleri açısından önemli bir tedirginlik kaynağı oldu. Şimdi diğer taraftan Kolombiya ve Venezuela'nın aynı anda Washington'dan gerilim yaşamasının da aslında jeopolitik eksen bakımından Latin Amerika'da bir kayma mı oluyor? Yani Amerika Birleşik Devletleri acaba ebediyen bu coğrafyayı kaybedip, yani 1823 Monroe doktrini acaba çöküyor mu başlığın aklımıza sebebiyet veriyor. Ve bu çatışma olursa, yani hep diyoruz ya Amerika mı saldıracak Venezuela veya Kolombiya? Kolombiya ile Venezuela mı Amerika'ya saldıracak? Ama herhalde birinci ihtimal daha kuvvetli, ikinci ihtimal çok daha düşük. Ama olabilir mi? Olabilir. Böyle bir sıcak çatışma olursa veya sadece bir güç gösterisinden ibaret olursa bunun neticesi ne olur diye bakmamız gerekiyor. Mesela şimdi öncelikle Venezuela Amerika Birleşik Devletleri hattına şöyle bir baktığımız zaman biliyorsunuz Maduro yönetimi, yani Hugo Chavez öldüğünden beri ciddi bir Amerikan kuşatılmışlığı altında, yaptırımları altında ve Maduro karşıtı olan muhalif kesim, Guaido'ydu biliyorsunuz, onun en meşhur isim, desteklenmişti Maduro'ya karşı. Ayaklanmalar ve biliyorsunuz Venezuela büyük bir kriz atlattı. Hiper enflasyon. Yani Venezuela'nın işte şöyle söyleyelim böyle bir tomar parayla ancak bir tuvalet kağıdı alabiliyordunuz. Bir gofret alabiliyordunuz çikolata belki. alıyorlardı. O işte o büyük balyalarla alma durumu söz konusuydu. Bunu hep gördük zaten televizyonlarda, internet yayınlarında. Peki ne oldu o yaptırımla beraber? Venezuela'nın petrol gelirleri düştü, ekonomisi çöktü ve enflasyon biraz evvel ifade ettiğimiz gibi astronomik oranlara ulaştı. Ama Maduro'ya şöyle yaradı bu iş siyasetine.
böyle bir düşmanlık söylemi, yani Amerika Birleşik Devletleri bizi çökertecek, Amerika Birleşik Devletleri bizi yok edecek, gelin arkamda durun demesinin de yolu açıldı. Yani iç siyaseten Maduro'ya bir konsolidasyon sağladı, bir birliktelik sağladı. Bu da ona bir can suyu oldu aslında siyaseten. Yani düşüremediğini aslında Donald Trump, düşünemediğini Amerika Birleşik Devletleri daha da güçlendirmiş oldu. Şimdi burada son dönemlerde özellikle Venezuela ordusunun hareketliliği aslında Amerika'yı rahatsız ediyor. Burada ne görüyoruz? Karayipler Denizi'nde tatbikatlar yapıyor Venezuela. Ve bu tatbikatları yaparken de askeri danışmanlar olarak da Gülsüm Hanım kimler var? Ruslar var. Ve bir miktarda Çinliler olduğu ifade ediliyor. Ama Rusların ağırlıkta olduğu tatbikatların yapıldığı iddia ediliyor ve Amerika bundan oldukça rahatsız oluyor. Hatta bazı haberlerde alarm zilleri çalıyor şeklinde ciddi bir endişenin olduğu ifade ediliyor. Şimdi Kolombiya-Amerika hattına baktığımız zaman biliyorsunuz Kolombiya uzun zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri'nin bir model müttefikiydi. Hani tamam belki halk nezdinde herkes Amerika'ya bayılmıyor tabii, sevmiyor ama siyaseten bir denge vardı. Yani iyi ilişkiler böyle dengede götürülmeye çalışılıyordu. Fakat Gustavo Petro yönetimiyle beraber Kolombiya'da işin biraz renginin değişmeye başladığını görmekteyiz. Özellikle uyuşturucu, çevre ve güvenlik politikalarında çatlakların, yani Amerika ile Kolombiya arasındaki siyaset farkının iki ülke arasındaki ilişkileri derinden etkilediği ifade ediliyor. Ve 30 yıl aradan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin uyuşturucuyla mücadelede başarısız ülke olarak Kolombiya'yı ilan etmesi belki ipleri kopartan veya kopma noktasına getiren bir durumu karşımıza çıkardı. Ve Donald Trump biliyorsunuz yakın zamanda Petro yönetimine de yaptırım uygulamaya başladı. Yani eski müttefik dediğimiz iki ülke tırnak içerisinde şu anda düşman pozisyonuna doğru geldiğini görüyoruz. Şimdi mesela dedik ya, tersten düşünelim. Amerika Venezuela ile Kolombiya Amerika'ya saldırır mı? Saldırırsa neden saldırır? Bunu da şöyle kısaca madde ortaya koyduğumuz zaman birincisi egemenlik vurgusu. Yani bu ülkeler kendi egemenliklerini meşru ve güçlü göstermek için böyle bir saldırı ihtimalinde bulunabilir. Bir de Maduro'nun kendi siyaseti bakımından herhangi bir yabancı müdahaleye karşı sahada bir direniş göstermesi de onun başkanlık koltuğunu da güçlendirmesine tabii ki sebebiyet verecek. Bu da olabilir. Bir de şu mümkün olabilir Gülsüm Hanım, halkı konsolide etme. İşte biraz evvel söyleyeyim, dış düşman figürünün ortaya konması somut bir şekilde ülkedeki siyasetlerini güçlendirebilir. Bir de Maduro bu gücü nereden alıyor? Hani bu yüreği nereden buluyor diye sorduğumuz zaman o zaman Çin ve Rusya karşımıza çıkıyor. Yani Çin ve Rusya'dan almış olduğu destek acaba Maduro'yu daha mı cüretkar olmaya sevk ediyor? Ve yani Amerika'ya saldırma ihtimali var mı diye konuştuğumuzda bu saldırı ihtimali Amerika ve Çin'in desteğiyle olabilir mi durumunu karşımıza çıkarıyor. Şimdi Kolombiya'da ise biraz daha farklı. Burada ideolojik bir motivasyon gözlemliyoruz aslında baktığımızda. Tabii Petro'nun Amerika'nın neoliberal politikalarına karşı çıkıyor olması, ama buna karşı çıkarken de efendim ben bu olmazsa savaşırım, Amerika'yı vururum diyerek de bir çılgınlık, ultra bir çılgınlıkta yapmayacak bir lider profili olarak da Petro'yu görüyoruz. Venezuela'dan biraz daha geride duruyor gibi. İhtiyatlı bir düşmanlık veya ihtiyatlı bir rekabet var. Ama Venezuela bu anlamda hiç hani savaşırsak savaşırız. Hatta Maduro biraz onun yapısı da öyle biliyorsunuz. Hani Hugo Chavez'in şeyini devam ettirmeye çalışıyoruz. Sol yumruğunu kaldırıyor. İşte yapacağız, başaracağız. İşte onlara cehennemi yaşatırız. Biz işte kolay lokma değiliz izlenim veriyor ama tabii karşınızdaki Amerika Birleşik Devletleri sonuçta. Şimdi ordulara bakalım bir de Gülsüm Hanım. Gerçekten şu anda Venezuela'nın ordusu konvansiyonel kapasitesi Amerika'ya meydan okuyacak durumda mı? Son şeylere baktığımız zaman Venezuela'nın ordusu eski Sovyet sistemine dayalı olduğunu görmekteyiz. Her ne kadar şu an destek almış olsalar da o altyapıyı tamamen değiştiremediklerini, yenileyemediklerini görmekteyiz. Ve lojistik sistemlerinin zayıf ve düşük teknolojiyle bunları idare etmeye çalışıyorlar. Zaten yaşadıkları krizler de hem bu işin yaptırım kısmı ile beraber işte ithalatta problem yaşamaları, işte efendim dolaylı da olsa bu yardımı almalarının yetersiz olması da bunu karşımıza çıkarıyor. Ve bu halde o binlerce kilometre ötedeki ben Amerika'ya saldırıyorum dediğiniz zaman bunu bir çılgınlık olarak da değerlendirmenin de çok da abartı olmadığını da söylemek gerekiyor. Şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin üslerine bakalım. Karayipler'de, yani Venezuela'nın hemen yanı başında 4 adet üssü var Gülsüm Hanım, Amerika Birleşik Devletleri'nin, ve burası aynı zamanda bir radar görevi görüyor. Yani kimin ne yaptığını da Amerika Birleşik Devletleri gözlemliyor ve orada bir askeri gücü var. Ve bir karşılaştırma yapılıyor. Venezuela ordusunun tüm hava filosundan Amerika'nın 4 Karayipler'deki üssünün daha güçlü ordu ortaya çıkıyor.
Yani dolayısıyla böyle bir hava harekatının veya amfibik bir işte denizden, tabii nereye saldıracaksın denizden, o da Karayipleri, o da zor çünkü zaten adalardan bir şey sağlıyor. Bu da çok mümkün gözükmüyor. Kolombiya'ya baktığımız zaman zaten Kolombiya'daki sistem Amerikan silah sistemleriyle donatılmış. Dolayısıyla bunu Amerika'ya karşı kullanmak çok da mümkün gözükmüyor ki zaten bu kullananların işte daha önce Amerikan silahına sahip olup da hangi ülkeleri nasıl vurulduğunu da o radarlarında şeyleri nasıl kör edildiğini silahlarında çok yakından biliyoruz aslında. Hocam şimdi az önce de söylediniz. Venezuela'ya karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin kısmen de olsa Rusya ve Çin nedeniyle bir çekincesi var dediniz. Diyelim ki Venezuela bahsettiğiniz gibi saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri bunu tehdit olarak algılar mı? Şimdi Venezuela'nın saldırmasını tabii ki tehdit algılar. Çünkü der ki yapana değil yaptırana bak. Yani Venezuela bana saldırıyor ama bu cesareti nereden alıyor? Diyecek ki bu sefer Çin ve Rusya. Demek ki Venezuela'yı bana karşı bir aparat olarak kullanıyor. Bir vekil güç olarak kullanıyor. Ve biliyor ki Venezuela'daki madenler, Venezuela'daki enerji kaynakları, petrol ve işte bahsettiğim ya Karayiplerin çok stratejik bir coğrafyasında. Panama kanalına yakın. Ve Kuzey Amerika kıtasının da çok önemli bir yakın hinterlandında bulunuyor. Havzasında bulunuyor. Dolayısıyla bunu sadece Maduro'nun meydan okuması olarak görmeyecek. Ve karşılığını direkt Maduro'yu yok etmek, evet Maduro'yu şu anda yok etmek istiyor ama Maduro'yu yok etmek demek aslında Venezuela'da yeni Maduro'ların, yeni Hugo Chávez'lerin çıkması anlamına geleceğini de biliyor. Çünkü Venezuela halkı Amerika Birleşik Devletleri'ne inanmıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmiyor. Siz her ne kadar onların liderlerini yok etmeye çalışsanız da evet şu anda Venezuela'da bir muhalefet var. Dış destekli ciddi bir ekonomik yardım da alıyorlar bu konuda. İstihbarat olarak da yardım alıyorlar. Ama o dip dalga hani çok iddialı tabii konuşmak istemiyorum ama Venezuela'daki Amerika Birleşik Devletleri karşıtlığını tamamen Amerikan yandaşı bir ülke olarak değiştirebileceğine ben çok inanmıyorum. Ama tabii ki bir saldırı olursa bunun sınırlı olabileceğini, işte bazı kıyı yerlerine vurulabileceğini, bazı göstermek veya asimetrik işte terör saldırısı olarak nitelendireceği bazı girişimlerin olabileceğini ama işte Maduro televizyonlara çıkıp biz şu anda Venezuela olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne bir açık savaş ilan ediyoruz diyecek durumda da olmadığını da görmemiz gerekiyor. Peki hocam olası bir saldırıda Latin Amerika ülkelerinden bir destek gelir mi Kolombiya ve Venezuela'ya? Arjantin devlet başkanı biliyorsunuz çok enteresan bir figür. Trump'la da onunla da iyi anlaşıyorlar. Şimdi Trump evet bir etki oluşturdu. Yani bu Trump'ın kendi şahsi özellikleriyle, şahsi söylemleriyle Latin Amerika'da bir Trump etkisi var. Yani bunun ne kadar güçlü olup olmadığı tartışılır tabii ki ama bilhassa kendi anlaşabileceği o madman dediğimiz çılgın adam anlayışına uygun isimler olabiliyor. Fakat burada hani Amerika Birleşik Devletleri'ne yani Güney Amerika'nın bir ordu haline gelerek Kuzey Amerika'ya savaş ilan etmesini beklememek gerekiyor. Söylemsel olarak biz bunu işte hep görüyoruz ya Gazze meselesinde bütün Arap ülkeleri evet İsrail lanetliyor. Ama sahaya geldiği zaman maalesef işte Türkiye ve birkaç ülke dışında hatta İspanya bile hani bunu söylemekten tabii hicap duyuyorum ama İspanya bile birçok Arap ve Müslüman ülkeden daha çok sesini çıkardı biliyorsunuz bu konuda. Ama maalesef hepimiz bir araya gelerek İsrail'i durdurma konusunda yetisiz kalıyoruz. Şimdi Güney Amerika konusunda da evet herkes bir şeyler söyleyecek. Herkes bunun olmamasını, durmasını veya Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir lanet söylemi içerisinde olacak. Ama hadi gel sahada çarpışalım dendiği zaman kusura bakmayın benim Amerika Birleşik Devletleri çarpışacak motivasyonum da yok. Böyle bir gücüm de yok. Böyle bir askerim de yok. Dolayısıyla öyle bir ben Güney Amerika ordusu kurularak Kuzey Amerika'ya karşı bir meydan okuma beklemiyorum. Hocam şimdi Trump anlamak gerçekten çok zor ama şunu sormak istiyorum. Ne oluyor da dönem dönem belli ülkelere saldırıyor üstüne gidiyor? Neden yani? Şimdi Donald Trump aslında dikkat dağıtmakta çok usta bir isim. Biz bir yere yoğunlaşmışken, bir yerden haber beklerken bir bakıyoruz çok alakasız bir coğrafyada Donald Trump bir söylemde bulunuyor. Aynen öyle. Yani bir anda Venezuela'yı savaş ilan edebilir. Venezuela hani daha geçen gün siz Alaska'da işte Putin'le buluştunuz. Daha geçen gün Budapeşte toplantısını iptal ediyorum dediniz. Daha geçen gün Suriye derken bir anda Trump sanki gece rüyasında görüp bir anda Latin Amerika'yı kafasına takıyor. Şimdi bunu bilerek yaptığını düşünüyorum ben. Çünkü bizim konsantrasyonumuzu dağıtıyor. Bir konu üzerinde tamamen yoğunlaşıp Donald Trump ne yapmak istediğini düşünmemizi istemiyor Trump. Trump akıllı bir adam. Biz Trump'ı böyle gülüyoruz, böyle hani espriler yapıyoruz onun hakkında ama danslarını konuşuyoruz. Bakın Malezya'da güzel dans etti havalimanında. Bu önemliydi. Çünkü şunu söylüyor, Güney Doğu Asya siyasetinde de ben varım. Ve gördüğünüz gibi diyor, folklorik kıyafetlerle orada bulmak demek aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni geleneksel olarak aslında kültürel olarak da
hoş geldiniz demek anlamına geliyor. Şimdi bunu kaçırmayalım, bunları görmemiz lazım. Şimdi dolayısıyla Trump'ın bir Amerikan etkisinin her ne kadar benden insanlar nefret etse de benim bir gücüm var. Amerika Birleşik Devletleri ile bir araya gelmek sonuçta herkesin yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla Donald Trump istediği coğrafyada, istediği şekilde piyon oynatması, şah oynatması, vezir oynatması, bir satranç hamlesi yapması aslında onun siyasetinin gereği olarak bunu görmesi ve dünyanın her köşesi benim çıkar alanımdır mesajını vermesi. Yani şunu söylüyor, dünya artık küresel değil. Küreselcilere karşı biliyorsunuz. Dünya artık düz. Dünya tepsi. Geçmiş yüzyıllardaki tartışmalar gibi. Donald Trump dünyanın düz olduğuna inanıyor, yuvarlak olduğuna inanmıyor. Ve düz dünyada dünya bir küresel köy değil, artık benim her yere girebileceğim bir köy haline geldi. İstediğim yere girerek istediğim siyaseti uygulayabilirim. Bu onun düşüncesi. Hani ben böyledir demiyorum ama bunun karşılığında dediğim gibi verilebilecek bir cevap var mı? İşte Xi Jinping de bir araya geldi ve bir şekilde anlaşıyor Gülsüm Hanım. Enteresan o geliyor bana. Putin'e dedi anlaşacağız. Putin daha yumuşak taraftaydı ama Xi Jinping için ne diyordu? Çin bizim birinci düşmanımız. Öncelikle Çin'i durdurmalıyız. Rusya Amerika bir araya gelebilir diyor. Ne oldu? Tarifeler indirildi, gümrükler indirildi. Gene anlaştılar. Kuzey Kore lideriyle görüşebilirim diyor. Güney Kore'ye gitti, toprak istedi biliyorsunuz, siz de konuşmuştuk. Benim olacak buralar dedi. Japonya'nın durumu ortada. Trump gitti Japonya'ya, resmi törende biliyorsunuz hiçbir protokole uymadı. Kendi kendine yürüdü. Yani bunlar önemlidir. Bu ne diyor? Kale almıyor. Ciddiye de almıyor. Yani kusura bakmayın, özür de dilemiyor. Geriye de dönmüyor. Dolayısıyla bu vasallık, karşındaki aktörü vasal bir güç görme diye egosu içerisinde Donald Trump. Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri siyaseti bundan farklı mı olacak? Bence olmayacak. Çünkü bunun tabanda da bir karşılığı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu andaki milliyetçilik tabanında Donald Trump'ın yaptıklarının karşılığı var. Hatırlayın, bir video yayınladı kendi hesabından. İşte uçak kullanıyor, F-35'i kullanıyor. King Trump yazmışlar altına, Kral Trump. Kafasında işte bu şeyin tacına benziyor. Ünlü kral orta çağdaki. Ve kendi halkın üzerine pislik atıyor uçaktan. Hesabından yayınlandı. Başka hesaptan yayınlanmadı bu. Yani diyor ki beni sevmeyen, beni istemeyen pisliktir diyor. Haindir diyor. Bu ülkeye ait olamaz diyor. Beni herkes sevmek zorunda çünkü ben abartı ama Tanrı tarafından seçilmiş ve ben kutsanmış bir insanım. İşte Papa gibi göstermedim mi kendi Gülsüm Hanım? Bunlar basit şeyler değil. Dolayısıyla tabanda ne oluyor bu? Trump mükemmel bir insan. O gerçekten özel seçilmiş, yetiştirilmiş, bizi kurtarmaya geldi bu. Ya bunlara gerçekten belki şu anda komik geliyor bize, belki çok anlamsız geliyor ama buna inanan bir kitle var Gülsüm Hanım. O kitle ayakta durduğu sürece de Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tip başkan modellerini görmeye devam edeceğiz. Öyle hissediyorum.